Bir adam var, elinde ne silah var ne ülke. Üstünde kirli bir hırka, ayağında çarık. Adın tarihe geçmeyecek çünkü tarih seni gömmek isteyecek. Ama gideceksin, dağdan dağa, köyden köye. Kışın buz tutan geçitlerde, yazın Toros'un yakıcı güneşi altında yürüyeceksin. Seninle kim gelecek? Bir saz, birkaç can, bir ocak ateşi ve söylemekten asla vazgeçmeyeceğim bir hakikat. İşte bu adam Anadolu'nun ta yüreğinde asırlarca yaşadı. Kimisi ona aptal dedi, kimisi derviş, kimisi eren, kimisi ehli hak. Ama resmi tarih ona ne dedi? Üç kelimeyle geçiştirdi. Gezgin dervişler. Bu video o üç kelimenin arkasında neyin yattığını anlatıyor. Abdalların kim olduğunu, nereden gelip nereye gittiğini, hangi fikri taşıdığını ve neden bu kadar özenle silinmek istendiğini. Ve şunu söyleyeyim, araştırırken bulduklarım beni şaşırttı. Bu insanların gerçek hikayesi kendi derinliğiyle anlatılmadı. Pek çok Alevi genç bugün bu isimleri duymamış. Pek çok Sünni ya da dindar olmayan insan bu geleneğin Anadolu tarihindeki katkısından habersiz. Ve bu bir kaza değil. Abdal kelimesini ilk duyduğunuzda aklınıza ne geliyor? Belki sarhoş bir dilenci, belki başı bozuk, serseri biri, belki sadece bir lakap. Yanılıyorsunuz. Ve bu yanılgı yüzyıllarca süren bir çarpıtmanın ürünü. Abdal sözcüğü Arapça bedel kökünden geliyor. Yer değiştiren, başkasının yerine geçen. Tasavvuf terminolojisinde bu çok özel bir anlam taşıyor. Gayb erenleri denen manevi hiyerarşinin belirli bir mertebesini ifade ediyor. Bu mertebedeki kişi dünyevi her bağdan öylesine azade olmuş ki artık ne mülkü, ne makamı, ne de adı onu tanımlamıyor. Sadece taşıdığı hakikat var. Pir Sultan Abdal, Kaygusuz Abdal, Abdal Musa. Bu isimlerin önündeki Abdal bir hakaret değildi. Tam tersine o kişinin manen özgürleştiğinin, geleneksel kalıpların dışına çıkabildiğinin, hakikati kendi içinde aramasının işaretiydi. Fuat Köprülü, Türk Edebiyatı'nda ilk Mutasavvıflar adlı eserinde bu terimin kalenderi ile eş anlamlı kullanıldığını metinlerle ortaya koyuyor. Yani aptallar tek bir tarikatın mensupları değildi. Haydariler, Vefailer, Kalenderiler, Yeseviler hepsi belirli noktalarda bu aptal ya da derviş çatısı altında buluşuyordu. Ortak paydaları ne paran ne de medresen ne de sarayınla belirlenmiyordu. Ortak payda köklü bir sorgulama ve özgürlük arayışıydı. Aşık Paşazade, Osmanlı'nın kuruluş dönemini anlattığı Tevarihi Ali Osman'da toplumu dört temel zümreye ayırıyor. Gaziler, ahiler, aptallar ve bacıyan, ırım. Dört zümre. Birincisi savaşçılar, ikincisi esnaf örgütü, üçüncüsü dervişler, dördüncüsü kadın örgütü. Bu dördünün birlikte anılması tesadüf değil. Çünkü Anadolu'nun o çalkantılı kuruluş yüzyıllarında bu dört unsur birbirini hem destekliyor hem de tamamlıyordu. Ama şunu soralım. Ders kitaplarımız bu dört zümreden hangisini öğretti bize? Ahiler var, gaziler var, bacıyan, Rum ya da aptallar. Yok. Neden? Bu bir ihmal mi yoksa bir tercih mi? Ben ihmal olmadığını düşünüyorum. Çünkü bu iki zümrenin ortak özelliği var. Merkezi otoriteyle kavgalıydılar. Ve tarih merkezi otoritenin elindedir. 13. yüzyılın başını hayal edin. Doğudan dev bir fırtına geliyor. Adı Moğol. Cengiz Han'ın orduları 1220'li yıllarda Orta Asya'yı yerle bir ediyor. Buhara yanıyor. Semerkant çöküyor. Merv, Nişabur, Rey şehirleri kül oluyor. Bu felaketten kaçanlar arasında sadece sıradan insanlar yok, bilgeler, şairler, sufiler, ozanlar, dervişler de var. Hepsi bir hedefe doğru yürüyor. Anadolu. Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaeddin Keykubat bu dervişlere kapılarını açıyor. Zaviyeleri resmen tescil edilen vakıf arazilerine kuruluyor. Bu göç dalgasında kimler var? Hacı Bektaş Veli, Evhadüddin Kirmani, Yunus Emre'nin manevi toprağını hazırlayacak olan Sufiler. Anadolu'nun manevi mimarisinin tamamı 13. yüzyılın bu büyük göçünün çocuklarıdır. Ve bu göç dalgasının içinde belki de en az bilinenleri olan Rum abdalları var. Rum burada Roma değil, Anadolu demek. Bu insanlar Selçuklu Sarayı'nda değil, halkın içinde yaşadı. Medresede değil, köyde. Tekke köşesinde değil, harman yerinde. Koyun ağlında, savaş meydanında. İrene Melikov, Uyur İdik Uyandırdılar adlı eserinde bu dervişlerin Anadolu'nun İslamlaşmasındaki rolüne dikkat çekiyor. Resmi din adamları şehirlere yerleşti, köylere ise ancak bu dervişler ulaşabildi. Çünkü onlar köylünün dilini konuşuyordu. Onlar köylünün acısını paylaşıyordu ve onlar köylünün önünde eğilmekten çekinmiyordu. Bu eğilme büyük bir güçtü. Çünkü o dönemde medresenin söylediği şuydu: sen cahilsin, sen kirlisin, Tanrı'ya ancak benim aracılığımla ulaşırsın.
Aptalların söylediği ise bambaşkaydı. Tanrı sende. Sen kamil olabilirsin. Yol içindedir, tapınakta değil. Şimdi biraz daha derine inelim. Çünkü bu dervişlerin neden bu kadar tehlikeli bulunduğunu anlamak için kalenderilik denen şeyi anlamak gerekiyor. Kalenderiler İslam dünyasının en radikal sufileriydi. Kuralları reddediyorlardı. Hem dini kuralları hem de toplumsal kuralları. Mal mülk edinmiyorlardı. Dileniyorlardı ama bu dilencilik bir zillet değil, nefsi kırma egzersiziydi. Saç, sakal, kaş her şeyi kazıtırlardı. Boynuzdan nefirler üfler, kudüm çalar, ateş karşısında sema ederlerdi. Halk onları görünce şaşırırdı. Ama bir zaman sonra aynı halk onların ayak ucuna oturur ve dinlerdi. Abdülbaki Gölpınarlı'nın Alevi Bektaşi nefeslerinde anlattığı bu dervişler şunlardı. Nefisleri köreltmek, kibirden kaçınmak, dünya nimetlerine bağlılıktan kurtulmak için dilenmeyi kendilerine caiz görürlerdi. Günü birlik yaşarlardı. Elde tutamayacakları hiçbir şeye el uzatmazlardı. Peki bu insanlar neden tehlikeliydi? 3 nedeni var. Birinci neden, medreseye ihtiyaç duymuyorlardı. Din otoritesini bypass ediyorlardı. Tanrı'ya ulaşmak için ne bir imam lazım, ne bir kadı, ne de bir fetva diyorlardı. Bu dini kurumların varlık sebebini tehdit ediyordu. İkinci neden, devlete biat etmiyorlardı, vergi vermiyorlardı, askere gitmiyorlardı, yerleşmiyorlardı. Kayıt dışıydılar hem ekonomik hem de siyasi anlamda. Bu, vergi toplayan ve asker devşiren bir devlet için kabul edilemezdi. Üçüncü neden, fikirleri yayılıyordu. Halk onlara inanıyordu ve halk bir şeye inandığında o şeyi söylediğiniz gibi kontrol etmek zorlaşıyordu. Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı İmparatorluğu'nda Marjinal Sufilik adlı eserinde bunu çok net gösteriyor. Bu marjinal sufiler olmadan Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması bu kadar hızlı gerçekleşemezdi. Ama aynı eser şunu da gösteriyor. Katkıları kabul edilir, kabul edilmez. Tehdit olarak görülmeye başlandılar. Osmanlı bu dervişleri önce kullandı. Fetihlerde öncü kuvvet olarak Balkanlara götürdü. Rumeli'nin dört bir yanına dergahlar kurdurdu. Onlar olmadan Balkanlar bugün farklı bir harita gösterirdi. Ama sonra devlet güçlendikçe bu insanlar zararlı oldu. Çünkü artık kontrol edilemiyorlardı. Sadakat yemini etmiyorlardı. Ve bu yüzden serseri, zındık, sapkın dediler. Bu bir tarih dersi değil. Bu güç nasıl çalışır sorusunun yanıtı. Şimdiye kadar anlattıklarım size şunu düşündürebilir. Bu dervişler barışçıl filozoflardı, dağ başında şiir yazıyorlardı. Yanılıyorsunuz. 1239 ve 1240 yılları. Anadolu Selçuklu Devleti'nin tam ortasında büyük bir fırtına kopuyor. Adı Baba İsyanı. Önce sahneyi kuralım. Sultan II. Gıyasettin Keyhüsrev döneminde devletin ekonomisi çökmüş, göçebe Türkmenler dar ve verimsiz otlaklara sıkıştırılmış, devlet mekanizması İranlı bürokratların eline geçmiş, resmi din adamları köylüye ağır yükler yüklüyor. Orta Asya'dan kaçıp Anadolu'ya yerleşmiş insanlar hem Moğol korkusuyla hem açlıkla hem de devlet zulmüyle boğuşuyor. İşte bu kıvılcım ortamında Baba İlyas el-Horasani, Amasya'nın Çat köyünde etrafında büyük bir mürit kitlesi topluyor. Heterodoks inancı, batıni yorumu, otoriteden bağımsız tavrıyla koca bir Türkmen kitlesinin umudu oluyor. Halifesi Baba İshak 1239'da Adıyaman yakınlarında Kefersu'da kıvılcımı ateşliyor. İsyan bir orman yangını gibi yayılıyor. Maraş, Kahta, Gerger, Elbistan, Malatya, Sivas, Tokat, Amasya birinin ardına biri. Selçuklu ordusu defalarca yeniliyor. Sultan başkent Konya'yı terk edip kaçmak zorunda kalıyor. Ve bu noktada Selçuklu tarihin acı bir ironiyle karşılaşıyor. Müslüman Türkmen dervişleri ancak Frank yani Hristiyan paralı askerlerle yenilebilecek. 1240 yılı. Kırşehir yakınlarındaki Malya Ovası. İsyancı Türkmenler kadınları, çocukları, sürüleri ve bütün ağırlıklarıyla ovada. Karşılarında Selçuklu ordusu ve öne alınan zırhlı Frank atlıları. Kaynaklar 4000 ile 11.000 arasında tahmin veriyor öldürülenlerin sayısını. Baba İshak da orada can veriyor. Baba İlyas ise daha önce Amasya Kalesi'nde idam edilmişti. Selçuklu isyanı bastırdı ama bu zafer onu harap etti. Devlet artık kendi ayakları üzerinde duramayacak kadar zayıflamıştı. 3 yıl sonra 1243'te Moğollar Köse Savaşı'nda Selçuklu ordusunu dağıtıyor. Anadolu artık Moğol vassalı. Peki isyancılardan hayatta kalanlar ne oldu? Bir kısmı şehirlere karışıp sonradan Bektaşi geleneğini oluşturdu. Dağlara çekilenler ise zamanla bugünkü Alevi geleneğinin kökenine dönüştü. Ahmet Yaşar Ocak bu ayrışmayı eserinde çok çarpıcı biçimde gösteriyor. Malya Ovası'ndaki o kılıç tek bir bedeni değil, bir geleneği ikiye böldü.
Ders kitaplarımız baba isyanını kimi zaman hiç anlatmaz, kimi zaman birkaç cümleyle toplumsal kargaşa olarak geçiştirir. Ama arkasındaki teolojik fikri, o insanların neden ayağa kalktığını, ne için öldürüldüklerini anlatan tek satır yoktu eğitimimde. Bir isyanın ardında her zaman bir fikir vardır. O fikri görmezden gelmek tarihi anlamayı değil, tarihi kullanmayı tercih etmek demektir. Şimdi size gerçek bir adamın hikayesini anlatmak istiyorum. Ama başlarken uyarmalıyım, bu adamın hayatı hakkında elimizdeki bilgiler kısmen tarihsel, kısmen menkıbe. İkisini birbirinden ayırmaya çalışacağım. Ama ikisini birden anlatmak zorundayım çünkü menkıbe de hakikatin bir dili. Horasan'dan geliyordu ya da daha doğrusu Azerbaycan'ın Hoy şehrinden. Şiirleri bize bunu söylüyor. Biz Horasan mülkindeki boydanuz, neslimizi sorarsan asıl Hoydanuz. Hacı Bektaş Veli'nin en önemli halifelerinden biriydi. Bektaşi geleneği onu Pirisani ikinci Pir olarak tanımlıyor. Yani Hacı Bektaş'tan sonra gelen en temel otorite. Orhan Bey'in Bursa'yı aldığı 1326 yılında bu dervişler savaşın içindeydi. Aptal Musa da ordunun yanındaydı. Kimi kaynağa göre başına bir asker üsküfü koyarak Yeniçerilerle birlikte savaştı. Ve bu üsküf ilerleyen yüzyıllarda Bektaşilerin elifi, tacının kökeni oldu. Yani bir savaş anının simgesi, bir geleneğin kutsal tacına dönüştü. Ama Bursa'dan sonra ne oldu? Osmanlı güçlendikçe dervişler rahatsız edici olmaya başladı. Sultan Orhan döneminde Işıklar denen kalenderi aptallar toplatılıp sürüldü. Aptal Musa bu baskıdan kaçarak heterodoks Türkmenlerin ve Tahtacı Alevilerin yoğun olarak yaşadığı Toros eteklerini seçti. Antalya'nın Elmalı ilçesine bağlı bugün Tekke köyü denen yere yerleşti ve orada bir dergah kurdu. Bu dergah sıradan bir dergah değildi. Bektaşiliğin dört büyük merkezi, dört asitanesi arasında yer alıyordu. Evliya Çelebi 17. yüzyılda buraya geldiğinde 300'ü aşkın dervişin yaşadığını yazıyor. Arşiv belgelerine göre dergahın Fenike köylerinde vakıf arazileri vardı, Manisa'da çiftlikleri vardı. Yani bu bir dağ başında ıssız bir tekke değil de bir merkez, bir okul, bir sığınak ve bir direniş noktasıydı. Ve bu dergahın mirasından kaygısız aptal gibi Türk edebiyatının devleri çıktı. Bektaşilik Anadolu'dan Balkanlara, Rumeli'nden Mısır'a bu dergahın kanallarıyla taştı. Aptal Musa'nın şiirleri bugün de okunuyor. Kendi sesini böyle duyuruyordu. Musa gibi lenterani deniriz. Aslımı sorar isen hoydanız. Aptal Musa oldum geldim cihana. Ariflerin anladığı soydanız. Ne istiyor bu adam? Dikkat edin, para değil, mülk değil, makam değil. Sadece ariflerin anlayacağı bir söz söylüyor. Bu egemenliğe meydan okumak için her zaman en tehlikeli şey olmuştur. Sorgulayanların birbirine verdiği el. 1829'da hükümet görevlileri dergaha geldi ve bütün eşyaları müsaade etti. 1826'da Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıyla başlayan Bektaşi avı sırasında pek çok mezar taşı da tahrip edildi. 1925'te tekkeler resmen kapatıldı. Bugün ayakta kalan sadece türbe. Düşünüyorum, bir dergahı kapatıp eşyalarını satarak ne elde edersiniz? Fiziksel mekanı ortadan kaldırırsınız. Ama o mekanda yaşayan fikri söndürebilir misiniz? Her yıl Haziran ayının 3. haftasında Tekke köyüne binlerce insan akıyor. Aleviler, Bektaşiler, meraklılar, Abdal Musa'nın askerleri olarak bilinen taş dikili taşlar Divriği dağlarında hala duruyor. Bosna'dan Azerbaycan'a Bektaşiler Muharrem'de Abdal Musa aşuresi dağıtıyor. Devlet dergahı kapattı ama ocak sönmedi. Şimdi bu dergahın en önemli meyvesinden bahsedelim. Çünkü bu hikaye Abdal Musa'yı anlamadan hiçbir zaman tam olarak anlaşılamaz. Alaye'nin bugünkü Alanya'nın beyinin oğlu. Asıl adı Gaybi. Babası güçlü, zengin, itibarlı. Oğlunun geleceği çizilmiş. Makam, mülk, iktidar. Bir gün bu genç prens ava çıkıyor. Bir oka atıyor. Yaralı bir geyiği kovalıyor. Geyik Aptal Musa'nın dergahına giriyor. Gaybi arkasından giriyor, dervişlere geyiği soruyor. Kimse görmemiş. Tartışma başlıyor. O sırada Aptal Musa ortaya çıkıyor ve koltuğunun altından kanlı oku çıkarıp genç beye uzatıyor. Bu menkıbe. Ama şu gerçek. Alanya beyinin oğlu o dergahtan çıkmadı. Ya da çıktı ama artık gaybi değildi. Artık kaygısız aptaldı. Babası çıldırıyor. Askerlerini gönderiyor. Sonra bizzat geliyor. Dergahı basmak istiyor. Aptal Musa tarihin yorumuna bırakılan bir sahnede bu tehdidi savuşturuyor ve prens dergahta kalıyor. 40 yıl. Tam 40 yıl Aptal Musa'nın yanında hizmet ediyor. 40 yılın sonunda şeyhi onu Mısır'a gönderiyor. Bektaşiliği orada yaymak için kaygısız aptal Mısır'da vefat ediyor. Türbesi bugün Kahire yakınlarında bir mağarada. Peki bu adamın mirası ne?
Kaygısız Aptal, Türk tasavvuf edebiyatının Yunus Emre'den sonraki en büyük temsilcisi sayılıyor. Hem aruzla hem heceyle yazdı. Divanı, Saraynamesi, Budalanamesi, Gevhernamesi onlarca eseri var. Ama asıl devrimci yanı şu: Bektaşi Erkannamesini, yani tarikatın resmi tüzüğünü o hazırladı. Kaygısız Aptal, Bektaşiliğin ilk tüzük yapıcısı. Şiirlerinde ne var? Devrime çağrı yok, silaha çağrı yok. Ama belki daha tehlikeli olan var. Ham sofulara açık alaylı eleştiri, sisteme uyan din adamlarına sert hiciv, tanrı tapınakta değil insanın içindedir ısrarı. Şatiye denen bu tür mizah ve isyanı bir arada taşıyor ve bu yüzden asırlarca yasaklandı, yasaklamak istendi. Kaygısız Aptal Türk edebiyatının büyük isimlerinden biri. Ama ne kadar bilinir? Lise ders kitaplarımızda kaç satır var? Ben saydım, varsa birkaç satır şiir alıntısı. Hayatı nerede? Neden dergaha girdiği nerede? Bektaşi Erkannamesini yazdığı nerede? Bir edebiyat dahisi birkaç satıra sıkıştırılmış. Bu bir hafıza sorunu değil. Bu, kim hatırlanacak, kim unutturulacak sorusuna verilen siyasi bir cevap. Aptalların yalnızca Anadolu'ya kapalı olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu gelenek Balkanlara taştı ve bu yayılmanın en önemli figürü Sarı Saltuk. 13. yüzyıl. Anadolu'nun kuzeybatısında, Bizans sınırında Sarı Saltuk adında bir derviş beliriyor. Kilit bilgi şu: Evliya Çelebi'ye göre Hacı Bektaş Veli Sarı Saltuk'u kuzeye, Balkanlara yolluyor. Onunla birlikte kalabalık bir Türkmen topluluğu gidiyor. Ve Sarı Saltuk Balkanlara gidiyor. Dobruca'ya, Bulgaristan'a, Bosna'ya, Arnavutluk'a. Her gittiği yerde bir dergah, bir tekke, bir anlatı bırakıyor. Bugün hala Balkanlarda 7 farklı Sarı Saltuk türbesi var: Bosna'da, Romanya'da, Arnavutluk'ta. Her topluluk onu kendinden sayıyor. Saltukname adlı Osmanlı dönemi eseri bu adamın destanını anlatıyor. Ve destanda şunu görüyoruz: Sarı Saltuk sadece bir derviş değil, aynı zamanda bir diplomat, bir kahraman, hem Müslüman hem Hristiyan topluluklar arasında köprü olan biri. Balkanların çok kültürlü yapısını inşa eden insanlardan biri. Şunu sorayım: Türkiye'de Balkanların Türkleşmesi ve İslamlaşması anlatılırken Sarı Saltuk'un adı geçer mi? Ordu anlatılır, fetihler anlatılır, sultanlar anlatılır. Ama o dağ başına dergah kuran, hem Müslümana hem Hristiyan'a elini uzatan adam, o marjinal bırakılmaya devam ediyor. Çünkü onun hikayesi gücün değil, fikrin nasıl yayıldığını anlatıyor. Peki bütün bunlar bugünün Alevilik anlayışıyla nasıl buluşuyor? Bu dervişlerin mirası çağdaş Alevi geleneğinde nasıl yaşıyor? Birkaç somut noktadan bakalım. Birinci nokta: Cemde Aptal Musa'nın postu. Alevi cemlerinde 12 hizmet vardır, 12 post. Bu postların 11.'si Ayakçı Aptal Musa Sultan postudur. Yani Aptal Musa cemde fiziksel bir yer işgal ediyor. Adı okunuyor, postu temsil ediliyor. Bu sıradan bir anma değil bu. O geleneğin ocağa ne kadar kök saldığının göstergesi. İkinci nokta: Abdal Musa aşuresi. Anadolu Alevi toplulukları Muharrem ayında Abdal Musa çorbası adıyla bilinen aşure dağıtıyor. Bu gelenek Bosna'dan Azerbaycan'a kadar uzanıyor. Bosna'nın Saraybosna bölgesinde aşureye bugün hala Abdal Musa çorbası deniyor. Üçüncü nokta: Abdal toplulukları. Kırşehir ve çevresinde bugün aptal olarak tanınan topluluklar var. Saz çalmak, müzisyenlik, ozan geleneği bu toplulukların omurgasında. Neşet Ertaş bu geleneğin en bilinen çağdaş temsilcisi. Ama burada akademik bir uyarı yapmak zorundayım. 13 ve 14. yüzyılın aptalan Rum dervişleriyle bugünkü aptal topluluklarının aynı köke dayandığını kesin olarak kanıtlayan belgeler yok. İsim benzerliği var, kültürel süreklilik var ama doğrudan kanıt tartışmalı. Dördüncü nokta: 4 kapı 40 makam. Alevi Bektaşi öğretisinin temelini oluşturan bu öğreti, şeriat, tarikat, marifet, hakikat kapıları ve her kapıda 10 makam bu geleneğin içinden çıktı. Kaygısız Aptal bu öğretiyi eserlerinde sistemli biçimde işledi. Bugün ceme giden her Alevi gencin içselleştirmesi beklenen bu anlayışın kökeninde Toros dağlarında Aptal Musa'nın dergahında oluşan bir birikimi var. Ama şunu da söylemem gerekiyor: Alevi olduğunu söyleyen pek çok genç ve orta yaşlı insanlarla konuştuğumda duyduğum şu: Biz Aleviyiz ama bunların ne anlama geldiğini tam bilmiyoruz. Bu cümle bana acı veriyor. Çünkü bu bir kişisel başarısızlık değil. Sözlü gelenek zinciri kırıldı. 1925'te tekkeler kapandı, aşiretler çözüldü, göç başladı, fabrikalar büyüdü, köyler boşaldı. O geleneği taşıyan dedeler azaldı. Hatta dedelik öyle bir hal aldı ki Hak Muhammed Ali'den başka bir şey söylemez oldu ve devlet okulu bu boşluğu doldurmak için ne yaptı? Hiçbir şey. Doldurmak istemedi. Çünkü sormayan, sorgulamayan nesil her zaman daha kolay yönetilir. İşte burada bir an durmak istiyorum. Bu video boyunca anlattıklarım bir komplo teorisi değil. Arşiv belgeleri var, akademik çalışmalar var,
Adım adım takip edilebilir bir tarih var ama resmi tarih bunları ısrarla görmezden geldi. Ve bu görmezden geliş bize bir şey öğretiyor. Tarihi kim yazarsa neyin hatırlanacağına o karar verir. Ve biz o kararı sorgulamamış bir nesil olarak büyüdük. Artık soruyorum, siz de sorun. Her yıl Haziran ayının 3. haftası Antalya'nın Elmalı ilçesine bağlı Tekkeköy'ü dolup taşıyor. Aleviler, Bektaşiler, araştırmacılar, meraklılar. Aptal Musa'nın türbesine gidiyorlar. Kaygısız aptalın dizelerini söylüyorlar. Beylerimiz gelir Elvan Gül'ün üstüne, ağlar gelir Şahım Aptal Musa'ya, vurum aptalları postun eynine, bağlar gelir Şahım Aptal Musa'ya. Bu insanlar kimi anıyor? Tarihçilerin gezgin derviş deyip geçtiği birini. Ama onlar için o adam çok daha fazlası. O adam boyun eğmeyenin, sorgulayanın, hakikati kendi içinde arayanın simgesi. Ve bu simge devlet kaç kez silmeye çalışırsa çalışsın yeniden ve yeniden canlanıyor. Bu videoyu hazırlarken bir şeyin farkına vardım. Tarihin en güçlü kısımları silinmeye en çok çalışılan kısımlardır. Çünkü oradan silinen şey tehlikeliydi. Diri bir şeye dokunuyordu. Aptallar, dervişler, Rum erenleri. Onlar sadece geçmişte değil, bu toprağın içinde, bu türkülerin sözlerinde, bu dizelerin ritminde, bu aşurenin tenceresinde yaşıyor. Neşet Ertaş'ın sazında, Pir Sultan'ın dağında, Horasan'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan Balkanlara uzanan bir zincirin halkaları olarak devletler geldi geçti, sultanlar geldi geçti. Yasak geldi kalktı, tekke kapandı açıldı. Ama o saz çalan, dağda yürüyen, köylünün önünde eğilen, hakikati tapınakta değil içinde arayan ruh o hala burada. Bu isimleri aklınızda tutun. Abdal Musa, Kaygusuz Abdal, Pir Sultan Abdal, Sarı Saltuk, Baba İlyas, Baba İshak. Onlar sadece birer isim değil, birer tercih. Boyun eğmeme tercihi, sorgulamaya devam etme tercihi ve en önemlisi hakikati, iktidarın belirlediği sınırlar içinde değil, kendi içinde arama tercihi. Kanala abone olun ve bildirimleri açın. Çünkü bu kanal tam olarak şunun için var. Tarihin resmi sayfalarında 3 kelimeyle geçiştirilen insanlara saatlerce bakmak, onları görmek, onları duymak. Sıradaki videoda bambaşka ama bu kadar derin bir hikaye var. Görüşmek üzere.